Herkese merhaba. Bugün perspektif çizimini göstereceğim sizler için. Yapılması gerekenler ve asla yapılmaması gerekenleri bu videoda anlatacağım. Şimdi ilk başta deftere paralel olacak şekilde bir kare çiziyoruz. Bu karenin 3 köşesini aynı noktaya gidecek şekilde çiziyoruz. Ve sonra karemizi oluşturuyoruz. Bildiğiniz bir küp şeker gibi düşünebilirsiniz. Sonra tekrar ben sizin için çizeceğim bunu. Ve bunu büyüklü küçüklü istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu kareler ne işe yarayacak? Sonra bunu eve, arabaya istediğiniz her şekle dönüştürebilirsiniz tek açılı perspektifte. Sonra burada yapılmaması gereken şeyleri göstereceğim. Paralel çizmediğimiz için perspektifimiz bozuk olabiliyor. O yüzden deftere mutlaka o karelerin düz bir şekilde çizilmesi lazım. Sol üst köşede de doğru çizimini gösterdim. Şimdi kareyi düz çizsek bile aynı noktaya götürmediğimizde gene bir bozukluk oluyor. Ya da kareyi tamamen eğik, yamuk bir şekilde çizmemiz ve köşelerdeki çizgileri de çok farklı yerlere götürmemiz bizdeki bu kareyi kötü şekle büründürüyor. Şimdi iki kaçışında ise bu sefer ortada nokta değil, köşelerde noktalar oluyor. Bir tane düz bir çizgi çekiyoruz. Bu sonra alt taraftan ve üst taraftan noktaları çizgilerle birleştiriyoruz. Ve sonra ilk çektiğimiz çizgiye paralel dümdüz bir şekilde iki tane daha çizgi çekiyoruz ve çaprazlama noktalara, kaçışlara doğru düz bir çizgi çekiyoruz. Aslında çok kolay, cetvel kullanabilirsiniz dilerseniz. Dilerseniz de cetvel kullanmadan da bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Üst tarafta da aynı mantık. Değişen hiçbir mantık yok. Sadece ortada olması mı lazım? Hayır. Köşelerde de bunu kullanabilirsiniz. Fakat noktayı geçmeyecek şekilde olması lazım. Dilerseniz de boyayabilirsiniz. Şimdi ben size olmaması gereken şeyleri göstereceğim. Perspektifte çok hata yapılıyor. Hani zor bir konu. Ama öğrendikten sonra aslında çok da kolay. Belki bir dakika içinde hemen iki tanesini de oluşturabilirsiniz. Şimdi yapılmaması gereken yeri göstereceğim. Noktaları koyduktan sonra buraya kadar herkes genellikle yapıyor. Ama iş buradan sonra başlıyor. Buradaki iki çizgiyi eğik yapmamız bizim için sorun oluyor. O yüzden hani şu anda bir değişik bir şekil oldu, piramit gibi oldu ama bunu yapmamamız lazım. Eğer istediğimiz kare ise, yani küpse. Şimdi tekrar gösteriyorum sizin için. Gene değişik bir şey oldu. Ne oldu? Burada da bir hata oldu. Neden? Çünkü o çizgilerin de aynen ilk çizgidekine paralel olması lazımdı. Şimdi doğrusunu gösterdim. Evet, 3 kaçışta ise genellikle en çok zorlanılan şey oluyor balık gözünden sonra. Ama size şimdi tekrar 3 kaçışlıyı göstereceğim. Evet, mesela bir binayı aşağıdan bakılan bir binaya gittikçe küçülmesi ya da bir kuyuya bakıldığında gittikçe küçülmesi 3 kaçışlı perspektifle yapılabilir. O yüzden şimdi bunu size göstereceğim. Bu sefer eğik kısmı biraz önce gördüğünüz ya yapmamanız gereken dediğim yeri aslında burada işte işimize yarıyor. Eğer 3 kaçışlı yaparsak. Tekrar yukarı kısımdan da çizelim. Gene aşağıdaki noktaya doğru bir çizgi. Ben noktalar yaptım. Sizler çizgi kullanabilirsiniz. Oluşturabilirsiniz. 3 kaçışı da böyle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. İşinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın diyorum. Diğer videolarıma bakmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.